Sıfırdan uzmanlığa Substance Painter derslerinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde öncelikle biraz Substance Painter'dan bahsedeceğim. Ardından da temel olarak arayüze bir giriş yapacağız. Substance Painter modellerinizi dokulamaya yarayan bir program. Dokularınızı gerçek zamanlı bir şekilde modelinizin üzerinde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Low ve High Poly sistemiyle de modellerinizi oyununuza koyabiliyorsunuz. Ben videodan önce Blender'daki Suzan karakterini programa ekledim ve Bake'ini aldım. Modeli eklemeyi ve Bake işlemlerini bir sonraki videoda göstereceğim. Bu videoda sadece temel bir arayüze giriş yapacağız. Substance Painter oyundan sinemaya kadar pek çok sektörde kullanılan bir program. İsterseniz realistik bir şey yapabilirsiniz, isterseniz stilize bir şey yapabilirsiniz. Her türlü boyamaya imkan sağlayan geniş çaplı bir program. Bu programı da sizlere öğretmek istedim. Çünkü ilerleyen zamanlarda çeşitli çevre tasarımları yapacağız ve bu tasarımlarda tabii ki de Substance Painter programını da sürekli kullanacağız. O yüzden sizlere Substance Painter'ı öğretmeye başlamak istedim ki ilerleyen videolara güzel bir hazırlık olsun. Ben Substance Painter'ı kalem ile kullanıyorum. Şu anda da kalemim bağlı. Tabii siz bu işlemleri mouse'la da yapabilirsiniz. Kalemle yapmanıza gerek yok. Ama ben Substance Painter'ı kalemle daha rahat kullanıyorum. Programı ilk açtığınızda sizi karşılayacak temel arayüz bu şekilde. Sol tarafta çeşitli tool'larımızın olduğu bir bölüm var. Üst tarafta File, Edit, Mode gibi çeşitli menülerimizin olduğu bir alan var. Burada da çeşitli ayarlarımız yine mevcut. Sağ taraftan da render moduna, kamera değiştirme moduna vesaire geçiş yapabiliyoruz. Sağ tarafta Texture Setlist diye bir bölümümüz var. Bu bölümlerin her birini alıp istediğiniz gibi taşıyabiliriz. Bu şekilde istediğiniz gibi taşıyabiliyorsunuz. Mesela ikinci bir ekranınız varsa direkt bunu alıp ikinci ekranınıza koyabilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Texture Setlist sekmesinde modelimizin materyallerini görebiliyoruz. Mesela Blender'da texture'ları ayırdıysanız gözleri ayrı bir materyal, kulakları ayrı bir materyal eklediyseniz hepsi burada çıkacaktır. Bir alt kısımda Layer penceremiz var. Daha önce Photoshop kullandıysanız benzer bir mantıkla çalışıyor. Buraya materyallerimizi yüklüyoruz. Daha sonra onlara istersek filtreler verebiliyoruz ya da generator verebiliyoruz. Boyayabiliyoruz. Maske araçlarımız, fırça araçlarımız çoğu şeye buradan erişebiliyoruz. Burada da seçtiğimiz layer'ın ayarlarını görebiliyoruz. Buradan istediğimiz gibi ayarları değiştirebiliriz. Substance Painter'ın en güzel yanlarından bir tanesi çoğu şeyin otomatik olması. Zaten içerisinde smart materyaller var. Smart materyaller sayesinde işlerimiz gerçekten kolaylaşıyor. Zaten programın kullanımı da çok kolay. Sadece biraz öğrenme ve deneme yanılma istiyor. Sonraki videoda göstereceğim şekilde modelimizi import edip bake'ini aldığımızda karşımızda modelimizin kendisi ve modelimizin UV'si çıkıyor. UV ekranını şu şekilde kenara kaydırarak kapatabiliriz. Burayı da biraz sağa çekeceğim. Burada Assets penceresinde bazı seçeneklerimiz var. Şu anda ilk seçeneğimiz materyaller bölümü. Burada kullanabileceğiniz çeşitli materyalleri görebiliyorsunuz. Bu materyallerden istediğinizi tutup sürükleyip layer bölümüne bırakabilirsiniz. Bunu yaptığınızda materyal otomatik olarak modelinize işlenecek. Şu anda modelimizin üzerine materyali uyguladı. Bu şekilde görebiliyoruz. Şu anda bu materyal 2K. Çünkü ben Bake'ini 2K aldım. İsterseniz siz 4K veya 1024 gibi değerlerde alabilirsiniz. Artık kullanacağınız yere göre değişir. Bir sonraki bölümümüz Smart Materyaller. Bu bölüme geldiğimizde Smart Materyallerimizi görebiliyoruz. Bu Smart Materyallerin normal materyallere göre farkı bizim UV haritamıza göre şekillenmesi, kenarların kirlenmesi, paslanması, yıpranması gibi detayları varsa bu Smart Materyaller bu durumu otomatik olarak modelimize uyguluyor. Tabi istersek biz bu durumu kendi oluşturduğumuz texture'larla da sağlayabiliyoruz. Sadece bunlar otomatik hazır gelenler. Mesela benim en çok kullandığım Smart Materyallerden bir tanesi bu. Hemen bunu sürükleyip bırakarak test edelim. Gördüğünüz gibi materyal şu anda kenarları aşındırdı ve altındaki gri katman ortaya çıktı. Aynı zamanda önceki kullandığımız materyale kıyasla şurada bir klasör simgesi var. Buna tıkladığımızda materyalimizin içerisindeki diğer materyallere ve filtre gibi şeylere ulaşabiliyoruz. Mesela burada bir base metalimiz varmış. Ana kırmızı rengi buradan paint veriyor. Burada roughness değerimiz, kirlilik değerimiz ve keskinlik değerimiz var. Biz buradan istediğimizi silebilir veya istediğimizi ekleyerek bu materyali istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Bunu şu anda siliyorum. Bir diğer seçeneğimiz akıllı maskeler. Bu gördüğünüz görüntüleri modelimize uygulayabiliyoruz. Mesela beyaz bir yüzey üzerine siyah detaylar eklemek istiyorsunuz. Buradaki maskeler yardımıyla modelimizin üzerine çeşitli şekillerde istediğimiz boyayı, kiri, pası uygulayabiliyoruz. Bir sonraki seçeneğimiz filter. Buradan texture'larımıza bazı filtreler verebiliyoruz. Mesela istersek blur verebiliriz veya gradient verebiliriz. Bir sonraki menümüz brush yani fırçalar. Modelimizi detaylandırırken boyamak istersek buradaki fırçalardan istediğimizi seçerek modelimizin üzerine boyayabiliyoruz. Substance'ın içerisinde bir sürü fırça mevcut. İstediğinizi seçip kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki menümüz alfalar. Bu alfalar kullanması en zevkli kısımlardan bir tanesi. Özellikle Photoshop'ta kendi alfanızı oluşturmak ve bunu model üzerinde kullanmak çok keyifli. Bir sonraki menümüz textures kısmı. Burada mesela çeşitli normallere ulaşabiliyoruz. Mesela modelimize çeşitli dokular vermek istiyorsak buradaki normaller sayesinde detaylar verebiliyoruz. Substance'da aynı Blender'daki HDR'lar gibi çeşitli environment'larımız var. İsterseniz bir stüdyo ışığında, isterseniz gündüz veya gece ışıkları altında modelinizin nasıl göründüğüne bakabiliyorsunuz. Ben de Shift ve sağ tık ile yapabiliyorum. Sizin belki tuşunuz farklı olabilir. Bu şekilde ışığın geldiği yönü ayarlayabiliyorsunuz. Eğer modelinizin bazı yerleri parlaksa bu şekilde parlaklığını kontrol edebilirsiniz. Eğer yaptığınız model sadece kapalı bir ortamda kullanılacaksa buradan stüdyo ışıklarını seçerek nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Bir sonraki menümüz fontlar. Buradan istediğiniz fontu seçerek modelinizin üzerine yazı yazabilirsiniz. Aynı zamanda burada Substance 3D
Assets isimli bir menümüz var. Buraya tıkladığınızda Substance'ın kendi materyallerini görebiliyoruz. Eğer hazır gelen materyaller size yeterli gelmiyorsa buradan istediğiniz materyali indirebilirsiniz. Şu anda 13.665 tane sonuç çıkardı. Burada ücretliler de var, ücretsizler de var. Ücretsizleri görmek için buradaki filtre butonuna basıyorum. Ardından Free Assets diyorum. Ardından Apply diyorum. Ücretsizlerden 110 tane buldu. Bunları direkt modelinizde kullanabiliyorsunuz. Sol tarafa geldiğimizde burada fırça aracımızı görüyoruz. Fırça aracımızla modelimizi istediğimiz gibi boyayabiliriz. Bir altında silgi aracımız var. Bu silgi aracıyla da modelimizin üzerinde boyadıklarımızı istediğimiz gibi silebiliyoruz. Bir yan tarafta Photoshop'ta da olduğu gibi bir pen tool'umuz var. Bu pen tool sayesinde noktalar bırakarak modelimizi dokulandırabiliyoruz. Bir altta Polygon Fill aracımız var. Buna tıkladığımızda üstteki menünün değiştiğini görüyoruz. Polygon Fill aracı bizim buradaki seçtiğimiz seçeneğe göre modelimizi dokulandırmamızı sağlıyor. Kare olan poligon, küp olan da Mesh Fill. Polygon Fill aracı bizim karelere tıklayarak bu şekilde boyama yapmamıza olanak sağlıyor. Mesh Fill ise her bir parçayı tek seferde boyamanızı sağlıyor. Şu anda bu model tek bir parçadan oluştuğu için tıkladığımda direkt bütün modeli boyadı. Sizin modeliniz parçalıysa, mesela benim burada kulağım, gözlerim ve kafam ayrı modeller olsaydı bunların her birini ayrı ayrı tıklayarak istediğim gibi boyayabilirdim. Şu anlık Substance Painter'ın genel olarak arayüzü bu şekilde. İlerleyen videolarda çeşitli modeller üzerine hem stilize hem de gerçekçi görseller oluşturarak boyamalar yapacağız. Daha sonra o modelleri de Blender üzerinde çeşitli renderlar alacağız. Sonra videoda görüşürüz.